devdir. Uyandırmayacaksın. Delikanlı dedi, kusura bakma ama dedi, seni destekleyemeyeceğiz. O zaman yürüdüm, elini sıktım. O zaman dedim, ben gidiyorum. O sırada benim kafamda şimşekler çakıyor. Ben diyorum, bunu yaparım. Dev bir salon, bir tarafta Northrop Grumman'ın üst seviyedeki insanları, yanında Pentagon'dan gelen subaylar. Ya bunların hepsi milyar dolarlık firma. Ben tek başımayım orada. Ben burada ne yapıyorum dedim. Bunlar fil, ben sinek, bunlar beni ezer. Ve tek tedarikçi olduk orada. F-35'ler için radar yutan bir malzeme istiyorlar. İşte orada biz giriyoruz devreye. Ben Ergün Kırlıkovalı, 49 senedir Amerika'da yaşıyorum. Bu evin çok enteresan bir hikayesi var. Bir Fransız Amerikalı iş adamı, başarılı bir iş adamı, doğup büyüdüğü yerleri görmek için Orta Fransa'ya gidiyor. Bu 90'lı yılların başında. Ve bir şato görüyor. O kadar çok beğeniyor ki onun bir sürü resimlerini çekiyor filan. Diyor ki ben bunun aynısını Kaliforniya'da istiyorum. Burada yaşıyor. Ve burayı inşa ediyor. Bu o şatonun birebir kopyası. Yalnız bunu yaparken o kadar çok para harcıyor ki ve sonunda adam iflas ediyor. Burayı satmak zorunda kalıyor. Bir başka Amerikalı burayı satın alıyor. O da bu masraflara dayanamayıp o da batıyor. Biz de batmak üzere olan 3. iş adamıyız. Burada özellikle Ermeni lobisi o kadar Türk düşmanı, o kadar Türk düşmanı ki en sonunda beni çıldırttı. Bakın, sene 78, daha yeni gelmişiz. San Francisco'da bir haber geldi. Dediler ki Türkiye'den bir folklor ekibi gelecek, gösteri yapacak. Biz sevindik, biletler aldık, gittik oraya, böyle konvoylar olduk. Bir baktık, polis kordonu giremezsiniz. Neden? Ermeniler telefon etmiş, bomba ihbarı var demişler. Evinize dönün dedi. Şimdi bu bize çok koydu, bu bir. 2-3 ay sonra bir olay daha oldu. Ama üçüncüsü beni hakikaten çıldırttı. Bizim başkonsolosumuzu vurdular, Kemal Arıkan. Çıldırdım, arabayla işe gidiyorum, kaza yapacağım. Telefon ediyorum, radyoya, işte ben Türk'üm, Türk tarafını anlatacağım. Adın ne? Şu. Nerenin başkanısın? Hiçbir yerin başkanı değilim. Tık, kapanıyor. Televizyonları arıyorum. 2, 4, 5, 6 kanallar. Hepsi öyle. Nerenin başkanı? Hiçbir. Tık, kapanıyor. Ondan sonra bir firma kurdum. Madem ki dernek istiyorsunuz, alın size dernek. İsmi Turkish News and Views. Ben yaptım orada. En sonunda Kanal 11. Orada telefona çıkan arkadaş dedi ki, bak kardeşim dedi, biz bu ülkede bunu böyle yapmıyoruz. Bak şimdi ben sana bir telefon vereceğim. Buraya bir telefon et, kendini anlat. Ertesi gün yarım saatlik bir bölüm al, parasını öde, kirala onu. Hemen telefon. Telefonda çıkan kadın LA Press Club'da. Yarın ilk grubu sana vereceğiz, $75. Tamam. 7.59'da o çift kapılar var. Onlar bir açıldı. İçeri bir güruh girdi böyle 50-60 kişi. Herkes birbirini tanıyor. Hi Joe, hi Sue, bilmem ne. Dedim burada herkes ne yaptığını biliyor. Ne yaptığını bilmeyen bir tek ben varım. Ben dedim kısa bir konuşmam olacak. Ondan sonra sorulara cevap vereceğim. O sırada LA Times var elimde. Kocaman bir tane fotoğraf. General Dozier diye biri var. Amerikalı general. Bunu İtalya'da Kızıl Tugaylar diye bir grup, terör grubu kaçırmıştı. Yapılan konuşmalar neticesinde bunu serbest bıraktılar o gün. O da karısı ve çocuklarıyla Roma havaalanında buluştular, öpüşüyorlar falan filan. Çok mutlu bir resim, aile resmi. Bakın dedim, General Dozier bugün teröristler bıraktı. Ne kadar mutlu bir aile tablosu. Sonra bizim başkonsolosu gösterdim. Böyle araba içinde böyle çökmüş, buralardan kanlar akıyor filan. Ama bakın dedim, başka teröristler öbürünü öldürdüler. Dedim siz hep buna yazdınız, bunun hakkında hiçbir şey yazmadınız. Bu adam evli, çocuğu var, karısı var, ülkesi var, bayrağı var, tarihi var, kültürü var. Hiçbirini yazmadınız dedim. Adaletiniz bu mu? Objektiviteniz bu mu? Bu anlattıklarım bütün kanallarda, 12'de, 1'de, 2'de, 3'de, 4'de
Hepsinde verildi. Ondan sonra benim telefonlar çalmaya başladı. Önce buradaki gruplar. Ergün Bey siz misiniz? Evet. Biz sizi başkan yapmak istiyorsunuz. Affedersiniz nereye? İşte buradaki derneğin başına, Türk-Amerikan Derneği'nin başına. İyi yapın. İyi o zaman dedim madem ki başkanım ben, bu basın toplantılarından 2 tane daha istiyorum. Birincisinde dedim, sadece doktorası olan en yüksek seviyedeki arkadaşlarımız istiyorum. 6 tane sıralanacak ama üçüncüsü esas bomba oydu. Burada doğup büyümüş bir kızımızı 16 yaşında ona bir speech verdik. O çıktı. Aksansız bir İngilizceyle dedi ki ben bu ülkede doğdum büyüdüm. Bana okulda her türlü sorunuzu oturup uygar bir diyalogla çözebileceğimiz anlatıldı. Peki o zaman bu öldürmeler niye? Sizler niye öldürenleri yüceltiyorsunuz? Ben anlamış değilim bunları filan. Müthiş bomba yaptı. Bu da medyada tutuldu. Şimdi bütün bu 1, 2, 3 olay birdenbire Amerika'daki Türk toplumunu silkeledi. O sene 24 Nisan'da beni henüz Ermeniler tanımıyor. Şimdi yapamam. Gitsem linç ederler. Aralarına girdim. O zaman VHS kameralar çok büyük biliyorsun. Omuzda giden filan. Şimdi gittim yanlarına kadar yanaştım orada. Teyp ediyor. Hepsini alıyorum teybi. Onlar beni Ermeni zannediyor. Çünkü başka kim yapar? Bir Türk olur mu ya? Manyak olması lazım yapması için. Bir arkadaş dedi ki, ya dedi, plajlarda hani böyle mesaj çeken uçaklar var ya, onlardan bir tanesini uçuralım üstlerinde, mesajımızı yazalım. Dedim, harika. Şimdi ben aralarındayım videoyla. Bunlar anlatıyor işte, Türkler şöyle böyle bilmem ne. Tam o sırada pır 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 bizim uçak geldi. Bunlar alkışlamaya başladılar zannettiler ki kendi uçakları. Uçak geldi. Bir baktılar, o alkışlar birdenbire kesildi. Büyük bir sessizlik. Şok. Birazdan konuşmacıların biri, bana bir Türk bayrağı bulun çabuk. Tabii biz golümüzü atmışız bu sırada. Tabii. Yani demek istediğim bazen çok küçük bir bütçeyle, çok küçük bir nüfusla çok güzel işler yapabilirsiniz. Yani bugün Ermeni ve Yunan lobileriyle savaşmak için her türlü bilgi, belge hazır. İnternette de var. Bizim 72 tane bölümümüz de var. İşte ben bunları anlatıyorum böyle. Dolayısıyla Amerika'daki Ermeni lobisi beni en nefret edilen Türkler listesinde bir numaraya yükseltti. Onlar oldu bitti geçti gitti. Biz önümüze bakalım ama öbürü önüne bakmıyor. Öbürü her gün yatağa giriyor Türk nefretiyle, yataktan uyanıyor Türk nefretiyle. Bununla mücadele edilmesi lazım. Yani Türk bir devdir, uyandırmayacaksın. Uyandırırsan altında kalırsın. Soyadım neden Kırlıkovalı? Bunun ardında büyük bir tarih yatıyor. Sene 1912, Balkanlarda öldürücü bir soğuk var. O sırada Balkan Savaşı başlıyor ve Türk köyleri fena halde kesilmeye başlıyor. Kesenler kimler? Bulgar çeteleri, Yunan çeteleri ve Ermeni gönüllüler. Kırlıkova köyünde babam hayatta kalan tek şahıs ve kendisi 1 yaşında bir bebek. Kim bilmiyoruz, bir hayırsever buruşuk bir kağıt parçası üzerine şöyle yazıyor. Akif oğlu Ratip, doğumu 1911 Kırlıkova. Ve bu buruşuk kağıdı o bebeğin, Ratip bebeğin elbiselerine çengelli iğneyle koyuyor ve onu Selanik'ten İstanbul'a giden son Osmanlı treni, son tarifeli Osmanlı trenine bırakıyor ve bu tren İstanbul'a geliyor. Tabii o sıralarda camiler muhacir dolu, her taraf insan dolu, yer yok. Bunlar Bebek'teki Darül Eytam, yetimler evine götürülüyor. Babam orada büyüyor. 1934'te soyadı kanunu çıkarılıyor Türkiye'de. Herkes sıra olup bir soyadı aldı. Sıra babama gelince memur sormuş. Delikanlı ne soyadı istersin? O kendisi çok sessiz, sakin, utangaç biri. Öyleydi babam, hep öyleydi. Vallahi bilemedim efendim demiş. Annene babana sor. Öldüler efendim. Teyzene amcana sor. Onlar da öldü efendim. Komşulara sor. Onlar da öldü efendim. Oğlum sen nereden geldin? Babam demiş ben Kırlıkova köyünden geldim. Dolayısıyla ben bir konuda bir yazı da yazdım. Diyorum ki
Türk soyadları çok dürüst tarihçilerdir. Annem Bursa'da doğdu ama onun annesi, yani benim anneannem Üsküp'ten kaçmadır. Onların da büyük bir ailesi varmış. Onların da ailesinin yarısı kesilmiş. 1913'ün başlarında o bildiğiniz Gülhane Parkı, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, oralar silme muhacir dolu. Böyle açık havada uyuyorlar yan yana, sardalya balıkları gibi. Yani böyle hazin bir fotoğraf vardır. Beni de ben yapan hikayeler bunlardır. Dolayısıyla babamın hikayesini anlattım, annemin hikayesini anlattım. Bu iki Balkanların kılıç artığı bir araya geliyor. 8 çocuk yapıyorlar, 6 erkek 2 kız. Ben en genç erkeğim. Yani düşünebiliyor musunuz? O 1 yaşındaki bebek düşse ölse veya hasta olsa ölse bizler bugün burada olmazdık. Babam tek başına büyüdü ve bu insan hayatında bir defa bile olsun bizi karşısına alıp oğlum başımdan bunlar geçti dememiştir. Mesela düşünebiliyor musunuz? Beni 1966 yılında Robert Kolej'e girdim, ben 14 yaşındayım. Babam beni getirdi Robert Kolej'e, Bebektepe'sine. Kaydımı yaptırdı. Ondan sonra her şey tamam mı oğlum? Tamam. Bana müsaade o zaman dedi. Yürüdü gitti. Şimdi biz yürürken bir ara böyle yukarıdan baktığınız zaman bebek koyunu görüyorsunuz. Ya insan demez mi? Oğlum bak şu aşağıyı görüyor musun? Ben 1 yaşında Kırlıkova köyünden oraya geldim. Orada büyüdüm. Bunu dahi demedi bana. Demedi. Ben seneler sonra bu 2 ile 2'yi yan yana getiriyorum. Hizmet satın alıyoruz. Mesela burası temizlenecekse bir firma geliyor. Bir gün işte haftada bir gün cuma günleri geliyorlar buraya 2-3 minibüs, 4-5 kişi bütün makinalarıyla. Sabah girip akşam çıkıyorlar, her taraf tertemiz oluyor. Biz bunu daha çok seviyoruz. Ben ve Juliana varız. Bakın burada iki tane bulaşık makinesi var. Daha hiç kullanmış değiliz. Juliana ve ben zaten 2 kişiyiz. 3 tane bulaşık var. Onları yıkayıp kurulayıp koyuyoruz. Şimdi bunları kullanmaya kalksa bunları doldurmak için bir hafta beklemek lazım. Artık içindeki kirler artık ne olur bilmem. Engineer, where are you headed? Carry me back. 1952 yılında İzmir'in Kahramanlar semtinde doğdum. Sabahtan akşama kadar futbol oynardık. 1,5 yaş büyük bir abim var, Erhan. O tabii ilkokula yazıldı. Ben de gitmek istiyorum. Mahallenin bütün çocukları grup halinde okula gidiyor. Ben evde kalıyorum. Bu bana çok ağır geliyordu. Ben de gideceğim. Annem artık bıktı gitti. Müdüre dedi ki ya bu hakikaten gitmek istiyor. Bırakın gitsin, kayıtsız mayıtsız idare et dedim falan. O da tamam peki gelsin demiş. Ertesi günü ben hatırlıyorum dün gibi. Öğretmen bir soru soruyor, ben cevap veriyorum. Bir soru daha ben cevap veriyorum. En sonunda öğretmen müdüre gitmiş, demiş ki bu çocuk her şeyi biliyor. Bir üst sınıfa çıkarım filan. Ben şimdi 2'ye çıktım ertesi günü, eve geldim. Anne dedim ben 2'ye geçtim. Aferin oğlum dedi, yarın da 3'e geçersin dedi. Anlayamadı. Hakikaten ben doğru söylüyorum. O zannetti ki bu çocuk her gün başka bir sınıfa geçtiğini zannediyor. Bir gün müdür geldi dedi ki sen Robert Kolej imtihanlarına gireceksin. Peki öğretmenim dedi. O gün bir baktık orada belki 400-500 kişi var. Biz İzmir'den 3 kişi kazandık onu. Robert Kolej'e geçtik. Robert Kolej'i bilmem. Hatta giderken üzülüyordum. Çünkü biz çok keyifli bir çocukluğumuz vardı. Yıldızspor diye bir futbol takımımız vardı. Orada 7 numaraydım filan. Yani şimdi birdenbire bilmediğim bir yere gidiyorum. Ne alaka filan. İyi ki de gitmişim ama. Şimdi küçükken böyle hediyeler gelir ya, çikolata paketleri şudur budur. Ben çikolatadan çok paketine bayılırdım. Yıldızlı, yaldızlı öyle hikaye. Ay, nedir bunlar? Ya kağıt değil, metal değil, ne bu? Sonradan öğrendim ki onlar plastikmiş. Dedim ben bu neyse ben bunu istiyorum, bunu çalışmak istiyorum.
Plastikte polimerdir, kimyadır. Ben de o yüzden kimyayı çok severim. Üniversite, Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümü 1974'te mezun oldum. Bizim o senelerde sanayi stajı yapmanız lazımdı en az 2 ay yılda. Ben şanslıydım. 73 yazında Avusturya'da, 74 yazında Hollanda'da 2'şer ay staj yaptım. Ardından İngiltere'ye gittim. Manchester Üniversitesi'nde polimer bilimi üzerine ihtisas yaptım. Manchester'den döndükten sonra hemen askere gitmek istedim. Çünkü cepte para pul yok. İş bulup para kazanmam lazım. Ama Türkiye'de askerlik yapmadıysan işe almıyorlar. O zaman dedim ben hemen gireyim askere. Neyse askerlik bitti. Ben iş arıyorum deli gibi. Bir firma Gümüşsuyu İstanbul, hemen gittik oraya. Dediler tamam pazartesi başla. İthalat, ihracat yapıyor filan. Neyse 1-2 gün sonra büyük patron geldi, dedi ki Londra'ya gideceksin. Orada bir konferans var, tıp konferansı, oraya katılacaksın. Dedim sayın patronum ben tıp adamı değilim, ben kimyagerim. Hiçbir şey anlamam tıptan. Dedim mühim değil, İngilizce biliyorsun dedi. Kitapları, videoları al getir, biz gerisine bakarız. Atladık gittik, hayatım orada değişti. Orada Juliana'ya rastladım. Biz Londra'ya gittik. Sabahtan akşama kadar konuşmalar. 3 gün üst üste. Artık böyle buramıza geldi. Neyse atladık gittik bu gece kulübüne. Orada bir bayan oturuyor köşede. Herkes dans ediyor, bu oturuyor. Gittim oraya, dedim ki dans edelim mi? Okey, tamam, başladık bir dans etmeye. Orada bir şey oldu. İrlandalı kendisi. Ben hep yatılı okudum, o hep yatılı okumuş. Ya bir şey oluyor burada dedim. Orada başka bir bayan var, onun Julian'ın kolundan çekip duruyor böyle. Dedim bu kim? Biz dans ediyoruz, çekip duruyor. Dedi ben bununla geldim, bu giderse ben de giderim. Eyvah! Dedim bir İtalyan arkadaş var, dedim şu kızı meşgul et, al $20. Bana 5 dakika ver, bir telefon numarası alayım bari. Biz telefon numarasını aldık, kibrit kutusunun üzerine. Sonra bunlar çekti gitti. O gün o 5 yıldızlı otelden ertesi sabah ayrıldım. Bunun kaldığı yere çok yakın bir yerde böyle bitli bir otele girdim. 10 kişi bir odada. Umurumda değil. Dedim benim yatak hangisi dedi. Attım bavulları oraya. Juliana'ya gitti evine. Daha 24 saat olmamış. Filan. Dedim Juliana benimle evlenir misin? Ben seninle evlenmek istiyorum. Daha 24 saat olmamış. O sessiz kaldı, şaşırdı tabii. 3 ay sonra o kendisi İstanbul'a geldi. Çok güzel bir program hazırladım. O sırada Karadeniz gemisi vardı, harika bir gemi. Ve o zaman benim bir tane Volkswagen araba vardı. Askerlikte biriktirdiğim paralarla almıştım. Onu vinçle gemiye koydular. Biz de girdik. Harika bir yemek. Böyle gümüş çatal bıçaklar, garsonlar, papyonlu bilmem ne. Harika bir yemek. Bana diyor ki siz Türkiye'de hep böyle mi yiyorsunuz? Dedim Türkiye'de biz hep böyle yiyoruz. Ne sandınız? Çok güzel bir nişan yaptık. İzmir Fuarı'nda, golf gazinosunda. Ondan sonra o döndü. Yalnız o sıralar sene 77. Türkiye'de terör var. Türkiye sağ sol diye ikiye bölünmüş. Birbirlerini vuruyor gençler. Tabii bu haberler Londra'daki gazetelerde de çıkıyor. Juliana orada okumuş. Diyor ki ya Ergin diyor biz plan yaptık tamam da şimdi diyor yani bak burada şiddet var. Yani biz doğru mu yapıyoruz bunu evlenmekle falan. O sırada Türkiye'de kıtlık var. Ondan sonra terör var. Aldığım işlerde de işten tatmin olmuyor. Beni satıcı yaptılar ya, ben kimyagerim. Aldığım yetersiz bir maaşla, tutamadığım bir evde, bu kıtlık arasında, bu şiddet arasında ben bu kızı nasıl mutlu edeceğim? Arabayı sattım, her şeyi dolara çevirdim. Pasaportumda Amerikan vizesi vardı çünkü patron benimle birlikte Amerika'ya gidecekti, Maryland'e. Ondan sonra Julian'a dedim ki bak ben dedim yarın Londra'ya geliyorum. Pan Amerikan bilet satış bürosunun önünde 2 saat bekleyeceğim. Gelirsen 2 bilet alırım, gelmezsen tek bilet. 1 saat oldu, gelen giden yok. Artık ne olacaksa olsun diyorum. Derken 5-10 dakika sonra Juliana geldi, koşuyor falan. Hayatım değişti. Dedim ki seç bir tane. Ne bu? Seç bir tane. Bunu seç dedim, San Francisco. Öbürü neydi? Los Angeles. Ne bunlar? Oraya gidiyoruz. İzmir'e ne oldu? Plan değişti dedim. Allah Allah. Şimdi San Francisco'ya indik. Hemen gazeteyi aldık. Bir tane bulduk. Kiralık bir oda. Evin bir odası. Çünkü fazla para yok. Onunla 8-10 ay idare etmemiz lazım.
Onu hemen gittik, imzaladık, yerimiz oldu. Ben hayatın içine girdim. Bir tek iş kaldı. O da 2-3 gün sonra baktım orada, diyor ki işte polimer kimyager aranıyor. Yalnız entry level, yani giriş seviyesi. Bu ne demek? En düşük maaş demek. Tamam dedim, gittim oraya. Şimdi orada herkes çalışıyor, ben ama 2 misli çalışıyorum. Ama patron fark ediyor, beni çağırdı bir gün ofisine, dedi ki senin dedi maaşını yükseltiyorum ama öbürlerine söyleme dedi. Benim maaşım tık 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 yükseliyor. Ben bu işi bulmak için yaratmış olduğum bir rezüme vardı. Ondan sonra bunu görünce bana teklifler yağmaya başladı resmen. Bir ara 4 tane birden teklif geldi. Biz hepsine gittik. Ama Narmco'ya bayıldım. İşte burası o, Newport Beach. Plajlar, burası İzmir gibi. Neyse buraya geldik. Bir sene falan burada çalıştım. Bu uçak ve uzay sanayi ile ilgili kompozitler yapıyoruz. Bu sefer New York'tan bir teklif geldi. Gittik oraya. Çok beğendim. Adam İngiliz firması. Amerika'ya açılmak istiyor. 2-3 sene orada hakikaten çok başarılı olduk. Şimdi ben hep kendi işimi başlatmak istiyorum. Son derece rahatız. Bu kadar rahat içinde, bu kadar rahatı bırakıp kendi işini başlatmak için deli olman lazım. Ama ben de pek akıllı değilim. Ben de deliyim yani. Benim için bardağı taşıran son damla şu oldu. Bir gün beni patron çağırdı toplantı odasına. Bana dedi ki delikanlı bunlardan hangisini alayım dedi. Gulfstream Business Jet 4 milyon dolar. Beechcraft 8 kişilik jet 12 milyon dolar. Bilmem bir sürü böyle uçaklar. Ben 2 maaş aldım diye öldüm, cennete gittim. Bu adam bak neler var söylüyor filan. Ertesi günü daha Juliana bunları bilmiyor. Ertesi günü gittim ki patrona dedim patron şöyle yapalım. Ben bir firma kurayım. İsmi Laser Inc. olsun. Siz finansmanı koyun. Ben üretim satışı yapayım. Ciro'yu 50-50 bölüşelim. Ne dersiniz? Ciddisin, evet. İyi o zaman dedi. Ben arkadaşlarım var. Ben onları çağırayım yarın. Sen onlara da bir anlat. Tabii. Ben tabii anlattım ona heyecanlı. Şunu yapacağız, bunu yapacağız filan. Delikanlı dedi, kusura bakma ama dedi seni destekleyemeyeceğiz. O zaman yürüdüm, elini sıktım. O zaman dedim ben gidiyorum. Yapma ya. Evet gidiyorum. El sıkıştık, ayrıldık. Ben eve geldim. Juliana'ya telefon. Juliana böyle. Sen burada kal, evi sat, arkamdan gel. Ben bugün hemen gidiyorum Kaliforniya'ya. Ben daha gittim birinci günü. Nereye gideceğimi dahi biliyorum. Santa Ana'da, orada bir teknopark vardır. Bugün bile gitseniz 2-3 yer boştur. Bir tanesini buldum. Hemen telefon numarası geldi, imzaladık, yerimiz oldu. Juliana telefon ettim, biz kurulduk dedim. Yapma ya, ismi ne? Integrated Polymer Industries. Bu kadar 2 gün olmamış yani. Eski bayilerden birkaçı beni hakikaten çok seviyorlardı. Ben çünkü direkt konuşan bir adamım. Bana geldiler. Ve en zor zamanlarımızı böyle siparişlerle kurtardık. Ama en büyük test bizim niyetimiz uzay ve havacılık sanayine girmekti. Oraya girmek çok zordur. 5, 6, 7, 8 yıl alabilir. Kendinizi ispat etmeniz lazım. Özellikle mesela Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne mal satıyorduk. Çünkü denizde biliyorsunuz deniz tuzlu ortam. Yani çelikleri falan hemen paslatır. Onları korumak için polimer kaplamalar yapıyorduk. Bir gün bizi Deniz Kuvvetleri'nden çağırdılar. Geldiler, burada bir sorun var. Atladık gittik. Türbin gördüm orada. Zangır zangır titriyor böyle. Yanımda da subay var beni götüren, eskort. Sen dedi bununla uğraşmak mı istiyorsun? Evet dedim. Neden olmasın? 2-3 gün sonra telefon geldi. Dedi evet izin var. Gel buraya ne yapacaksan yap. Sonra güzel bir tamir kiti hazırladım bunlara. Pentagon onu bütün donanma gemilerinde bu kit kullanılacaktır diyor. Birdenbire hayatımız rahatladı. Bu yavaş yavaş dönmeye başladı. 1991 Haziran'da, 3 Haziran'ında oğlumuz Kent Ozan Kırlıkovalı doğdu. Şimdi biz 85'te kurulduk. Uzay ve havacılık sanayiye girmemiz bir 10 yıl kadar aldı. Bu sırada korozyonu yapıyorduk ve bizim en büyük müşterilerimiz arasında Disneyland vardır. Sebebi de şu, bizim malzemelerde koku yoktur.
Şimdi ben polimer kimyager olduğum için hepsini polimerle yaptım. Solvent kullanmıyoruz. Disneyland'in hoşuna gidiyor çünkü gelir kaybetmeden tamiri öğrendiler. Ondan sonra böyle birkaç tane büyük firma var. Bir gün Northrop Grumman, dünyanın en büyük firmalarından biridir. Şu B2'leri yapan. Bizi davet etti bu ihaleye. Biz gittik Palmdale'a. Dev bir salon. Bir tarafta Northrop Grumman'ın üst seviyedeki insanları, yanında Pentagon'dan gelen subaylar. Ya bunların hepsi milyar dolarlık firma. Ben tek başımayım orada. Ben burada ne yapıyorum dedim. Bunlar fil, ben sinek, bunlar beni ezer. Şöyle bir şey istediler. Biz sizden çelik kadar bir sert malzeme istiyoruz. Bu aynı zamanda flexible, esnek olacak. Sonra kahve molası verildi. Dışarıda millet ya bu adamlar ne istediğini bilmiyor. Öyle saçmalık olur mu? Tekrar salona girdim. Sandalyelerin bazıları boşalmış. Ama o sırada benim kafamda şimşekler çakıyor. Ben diyorum bunu yaparım. Manchester'de ben master yaparken hocalarımdan biri L.R.G. Treloar 1942 yılında bütün dünyaya kauçuk elastisiyetini anlatan adam, izah eden adam. Dersten sonra gidip soruyordum adama şu nasıl bu nasıl filan diye. En sonunda o da patladı. Ya delikanlı ben bunu derste anlatmadım. Kitapta yok. Sınavda sormayacağım. Sen bu ahiretlik soruları bana niye soruyorsun? Adam bilmiyor ki kafamdan neler geçiyor. Ben diyorum ben bunu ticarileştiririm. Çok güzel bir fikir. Manchester'deki o düşünceler o gün önüme geldi. Dedim işte fırsat bu. Hocalarınızı iyi dinleyin üniversitelerde. Çünkü o bilgiler yarın önünüze gelecek. Hakikaten de ondan sonra 6 aylık çok sıkı bir çalışma yaptık. B2'lerin bazı kısımları mesela açılır kapanır kapılar kapandığı zaman öyle bir vuruyorlar ki birbirlerine patır patır bütün şeyler düşüyor, kaplamalar. İşte orada çelik kadar sert ama aynı zamanda yumuşak, yani esnek bir malzeme olacak. Kapandığı zaman bizimki 1000 defa aç kapağı hiçbir şey olmuyor. Öbürünü kapadığın zaman dökülüyor. Tamiri 3-4 ay sürüyor. Bitirdik. 5 adet malzeme yaptım ben. Dedim Juliana 5 tane formül veriyorum. Bunlardan bir tanesi 12'den vuracak. Emin misin? Eminim. Hakikaten de 4 numaralı tam istedikleri çıktı. Ve tek tedarikçi olduk orada. Şimdi bu başarımız bize Lockheed Martin'in yolunu açtı. Aradan 5-6 sene geçti. Bu sefer Lockheed Martin'den bir teklif geldi. İhaleye katılır mısınız diye. Onların istediği bambaşka bir şey. Onlar F-35'ler için radar yutan bir malzeme istiyorlar. Düşmanlara görünmemek için, radarlara görünmemek için. Bizi davet ettiler. Yine aynı hikaye. Anlatıyorlar bize şu lazım, bu lazım. Kafamdan diyorum ki tamam ben bunu da yaparım. Diğerleri bakarız ederiz, not alıyorlar. Şu da lazım mı, bu da lazım mı? Hala konuşuyorlar filan. Ben halbuki kafamda başlamışım formülasyona. Azala. En son zarfı bir açtılar biz çıktık içinden. Uçak uçtuğu zaman radarda bir nokta olarak görüyorsun onu. O noktayı daha küçültmek istiyorlar. Şimdi bir uçak uçtuğu zaman radara baktığın zaman şöyle ceviz kadar diyelim ki bir şey görüyorsun. Bakın diyorsun burada bir şey var. Öbür uçaklar belki elma kadar büyük oluyor. F-35 ceviz kadar. Bu da çok fazla. İstiyorlar ki o pirinç kadar olsun. İşte orada biz giriyoruz devreye. Bazen böyle Juliana ben oturup konuşuyoruz da rüya gibi geliyor. Her bir ödül bir yıl boyunca 0 hata yaparsanız bu ödülü alıyorsunuz. Ancak her şey hata kabul edilir. Mesela zamanında teslimat yapamadıysanız veya teslimat yaptığınız maddede A, B kitlerinde A eksik ya B eksikse bütün bunlar hata kabul ediliyor. Dolayısıyla 0 hata yaparsanız bütün yıl boyunca bunlardan birisini alıyorsunuz. 2008'den 2013'e kadar her yıl üst üste 0 hata ödülü almışız. Şu en ortadaki en küçük ödül aslında en değerli ödül. Bunu bilmenizi isterim. Şimdi Northrop Grumman'ın 10.000'den fazla tedarikçisi var. Sadece 60 tanesi
bu ödüle layık bulundu. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Hayatımın son 3-4 senesini ben tamamen yepyeni bir misyona adadım. O da Türkiye'deki gençleri daha yaratıcı, daha yenilikçi ve daha girişimci yapmaya adıyorum. Onun için 50 yıllık iş hayatından geliştirdiğim 10 adımlık bir felsefe var. İnovasyona yolculuk felsefesi. Bu 10 adımı gençlerle paylaşıyorum. Ve şu ana kadar 15 üniversitede konuştum Türkiye'de. Yaşarken şunu görmek istiyorum. Bizim gençlerin çok daha yaratıcı, üretici, böyle girişimci olduklarını görmek istiyorum. O zaman o babama yapacağım en güzel teşekkür olacak. Ben Türkiye'den çıktım ama Türkiye benden çıkmadı. Hiç çıkmadı, hiç de çıkmaz. Annem babam benden hiç çıkmadı. Şimdi babam bugün olsa burada, bunların hepsini görse, biliyor musunuz ne yapar? Şöyle hiçbir şey söylemez. Ondan sonra bir gün yavaşça gelir böyle mutfakta orada burada. Ergün, aferin. O kadar. Ben üzerimde, omuzlarımda burada annem, burada babam var. Tabii kafamda da Türkiye var. Onların yükünü hep hissediyorum. Her dakika, her saniye. Yani o yüzden bana Ermeniler bazen işte küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar, tehditler oluyor. Ben de cevap veriyorum, diyorum ki beni siz yarattınız, şimdi benimle yaşamak zorundasınız. Onlar oldu bitti, geçti gitti. Biz önümüze bakalım. Önümüze bakalım ama öbürü önüne bakmıyor.